Bal mı sağlıklı, şeker mi tehlikeli? Tatlı bir lokmanın kimseye zararı olmaz değil mi? Peki ya her gün, her öğünde tatlı bir şeyler yemeye başladığımızda ne olur? Bedenimiz, kalbimiz, hatta beynimiz bu şeker dalgasına nasıl tepki verir? Modern hayatın içinde adeta görünmez bir salgın gibi yayılan şeker tüketimi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Ama elimizde doğanın sunduğu bir alternatif var. Bal.on, binlerce yıldır insanlar balı sadece bir tatlandırıcı değil, bir şifa kaynağı olarak da gördüler. Bugün ise bilim, balın sadece bir efsane mi yoksa gerçekten bir sağlıklı tatlı mı olduğunu araştırıyor. O halde büyük soruyu soralım. Tatlı krizlerinde elimiz hangi yöne gitmeli? Bir parça rafine şeker mi? Yoksa doğanın altın rengi mucizesi, bal mı? Hangisi gerçekten daha masum? Hangisi sağlığımızı korur, hangisi gizliden zarar verir? Bu videoda bal ve şekeri bilimsel veriler ışığında karşılaştırıyor. Aralarındaki farkları, vücudumuza etkilerini ve doğru seçimi nasıl yapabileceğimizi keşfe çıkıyoruz. Siz hemen abone olurken ben de bu tatlı yolculuğa başlıyorum. Şeker, beyaz bir kristal rafine şeker, pancardan veya şeker kamışından elde edilen, büyük oranda sükroz adı verilen bir molekülden oluşur. Sükroz, vücudumuza girdiğinde hızla ikiye ayrılır. Glukoz, hücrelerimizin birincil enerji kaynağı, fruktoz, karaciğer tarafından işlenir ve fazlası yağ olarak depolanabilir. Beyaz şekerin en büyük özelliği, neredeyse %100 saf enerji olmasıdır. Yani kalorisi var ama neredeyse hiç vitamin, mineral ya da antioksidan taşımaz. Bu yüzden uzmanlar beyaz şekeri boş kalori kaynağı olarak tanımlar. American Heart Association ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar, günlük eklenmiş şeker tüketiminin kadınlar için 25 gramı yaklaşık 6 çay kaşığı, erkekler için ise 36 gramı yaklaşık 9 çay kaşığı geçmemesini öneriyor. Bunun nedeni ise çok net. Fazla şeker tüketimi, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri dahil birçok kronik hastalık riskini artırıyor. Üstelik, şekerin kan şekerini hızla yükseltip ardından ani düşüşe yol açması, enerjide ani iniş çıkışlara, ruh halinde dalgalanmalara ve tekrar tatlı isteğine sebep olabiliyor. Bal ise doğanın tatlı hediyesi. Bal, arıların çiçek nektarını toplayıp enzimlerle işleyerek oluşturduğu doğal bir üründür. İçeriği biraz daha karmaşıktır. Yaklaşık %30-35, glukoz %35-40 fruktoz vardır. Geri kalan kısmı ise su, polifenoller yani antioksidanlar, vitaminler B grubu vitaminleri, C vitamini ve minerallerden potasyum ve magnezyum oluşur. Yani bal sadece enerji vermez. Aynı zamanda antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenler de sağlar. Özellikle koyu renkli ballar, örneğin kestane balı veya manuka balı, çok daha yüksek antioksidan içeriğe sahiptir. 2022 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan geniş bir derleme, bal tüketiminin enflamasyonu azalttığını, kan şekeri kontrolünü iyileştirebildiğini, özellikle düşük glisemik indeksli ballarda, kalp damar sağlığını destekleyebildiğini göstermiştir. Ancak bu noktada önemli bir detay var. Bal da temelde bir şeker kaynağıdır. Yani fazla tüketildiğinde, özellikle kalori dengesini aşarsanız, balda kilo alımına, insülin direncine ve metabolik problemlere katkıda bulunabilir. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra gerçek soruya geçelim, bal mı şeker mi? Vücutta nasıl farklı işlerler? Bir çay kaşığı bal yaklaşık 21 kalori içerirken, bir çay kaşığı şeker yaklaşık 16 kaloridir. Yani gram gram karşılaştırıldığında bal biraz daha fazla kalori sağlar. Ama balın tat yoğunluğu daha fazladır. Yani şekerle aynı tatlılık hissine ulaşmak için genellikle daha az bal kullanılır. Ayrıca balın glisemik indeksi kan şekerini yükseltme hızı, şekere göre genellikle daha düşüktür. Bu, kan şekerinde daha yumuşak bir yükselme ve düşüş sağlar. Özellikle düşük glisemik indeksli ballar, örneğin kara buğday balı bu açıdan avantajlıdır. Buna karşın, rafine şekerin kan şekerini hızlıca yükseltmesi, ani insülin tepkisine yol açabilir. Bu da uzun vadede insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırabilir. Peki,
Bu konuda bilim ne diyor? Son yıllarda yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, özellikle rafine şeker ile doğal balı kıyasladığında şu sonuçları ortaya koyuyor. Bal, antioksidan içeriği sayesinde oksidatif stresi azaltabiliyor. Bal tüketimi, açlık, kan şekeri ve LDL kolesterol üzerinde daha olumlu etkiler oluşturabilir. Bal, enfeksiyonlara karşı doğal bir koruyucu rolü üstlenebiliyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında balın öksürüğü azaltıcı etkisi bilimsel olarak desteklenmiş durumda. Örneğin 2020 yılında BMJ Evidence-Based Medicine dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, balın soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmede reçetesiz satılan bazı ilaçlardan daha etkili olabileceğini gösterdi. Şeker için ise böyle koruyucu etkilerden söz etmek mümkün değil. Peki, kullanım alanları nelerdir? Bal, sadece bir tatlandırıcı değil, aynı zamanda eski tıbbın da bir parçası olmuştur. Antik Mısır'dan Çin tıbbına kadar bal yara iyileştirmede, bağışıklığı güçlendirmede ve sindirimi desteklemede kullanılmıştır. Modern, bilim de özellikle tıbbi bal örneğin manuka balı kullanılarak enfekte yaraların tedavisinde olumlu sonuçlar alındığını ortaya koymuştur. Şeker ise endüstriyel gıdalarda daha çok tatlandırıcı, koruyucu ve kıvam artırıcı olarak kullanılır. Doğrudan bir sağlık yararı sunmaz. Bal ile şeker arasındaki genel bilgileri verdikten sonra şimdi de riskler konusuna geçelim. Her iki tatlandırıcının da aşırı tüketimi zarar verir. Bal, 1 yaş altı bebeklere asla verilmemelidir. Çünkü botulizm riski taşır. Şekerin aşırı tüketimi ise çocuklarda hiperaktiviteyi, yetişkinlerde kalp damar hastalıklarını ve karaciğer yağlanmasını tetikleyebilir. Ayrıca şeker içeren ürünlerin genellikle yüksek oranda işlenmiş ve düşük besin değerine sahip olması, sağlıklı beslenme dengelerini bozar. Şimdi gelelim en önemli soruya, hangisi daha sağlıklı? Kısa cevap, bal daha az işlenmiş, daha besleyici ve sağlık üzerinde daha olumlu etkiler sunan bir tatlandırıcıdır. Ancak bu, balın sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Her iki tatlı kaynağı da ölçülü kullanılmalıdır. Eğer günlük şeker tüketimini minimumda tutuyorsanız ve enerji ihtiyacınız var ise, tatlı krizlerinde bir tatlı kaşığı doğal bal, beyaz şekere göre çok daha akıllıca bir seçim olacaktır. Ama unutmayın, balın da temelinde şeker vardır. Yani aşırı tüketimi, sağlıklı etkilerini gölgeleyebilir. Sonuç olarak tatlı hayatın sırrı, aslında seçtiğimiz küçük tercihlerde gizli, bazen bir kaşık bal, sadece damağımıza değil, bedenimize de şifa sunabilir. Bazen bir parça şeker, sandığımızdan çok daha büyük bedeller ödetebilir. Ama unutmayın, ne olursa olsun, şifalar da tehlikeler de dozunda ve bilinçli seçimlerde saklıdır. Şekerli hayatınıza biraz daha akıl, biraz daha doğa katmak sizin elinizde. Kendinize tatlı ama sağlıklı bir iyilik yapmak için doğru bilgiyi seçin, doğru adımı atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve tatlı bir dengeyle kalın. Bu tarz videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.